Gelelim rodaj konusuna. Vitesli, vitessiz motosikletlerde rodaj için kitapta yazanın haricinde asla değişmeyecek rodajın altın kuralları nelerdir? Şimdi rodajın altın kuralı nelerdir? Rodaj başlayalım. nedirden başlayalım aslında. Şimdi rodaj aslında günümüz teknolojisinde üretim teknolojileri o kadar ilerledi ki şimdi üretilen bir dişli artık yani mikron seviyesinde hatasız yapılıyor. Önceden hani daha kaba kesilebiliyordu, şey oluyordu. Ama şu andaki günümüz üretim teknolojisiyle yani bir CNC şeyinden, üretim bandından çıkan bir dişli çıkan 10 dişlinin arasında sadece 1 mikron, 1,5 mikron yani çok ince nüans farklar var, nüanslar var. Velhasılı yani rodajdaki olayımız işte çalışan bütün parçaların birbirine uyum sağlaması. Bu uyum sürecinde de eğer bir hatalı üretim parça var ise biz de o sırada motora fazla yüklenmeyeceğiz, işte düşük devir kullanacağız ki ondan sonra bu hasar sadece bir an önce meydana yani varsa üretim hatası başka bir şeye hasar vermeden meydana çıkıp müdahale edilebilmesi esasında. Sadece motor kısmı, engine kısmı değil, bütün hareketli aksamı, motorun freni, üzerindeki bütün hareketli aksam, fren, debriyaj, zincir, dişli, motor mekanik sürücü kısmı. de bu parçalardan biri olduğu için yolda sürücüyle motosikletin de birbirine alışması. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu rodajın mantığı. Rodajın mantığı. Şimdi her motorda, her motosiklet üreticisinin, markanın, modelin şeyleri farklı olabilir. Devir limitleri farklı olabilir, şeyleri farklı olabilir ama rodajın genel mantığı şudur. Motoru olabildiğince yormadan sakince kullanmak. Ne demek sakince kullanmak? Mesela gaz açmanız bile şeyi değiştiriyor. Motora yüklendiğin şeyi değiştiriyor. Şimdi diyoruz ki mesela 5000 devir, 6000 deviri geçmeyelim diyoruz rodaj süresince. Şimdi 6000 deviri geçmeyelim de 6000 devire gelmek var, 6000 devire gelmek var. Yani bir gazı bir anda %50 açıp 6000'e gelmek var. Bir de sakin sakin gazı %50 açıp 6000 devire gelmek var. Aynı şekilde kompresyona bindirmemek. Ne demek bu? İşte gittik 6000 devir limitimiz var diyelim. Bunu afaki konuşuyorum. Şey için, Java için konuşmuyorum. Genel konuşuyorum. 6000 devir limitimizin olduğu bir rodaj süreci düşünelim. 6000 devirde gidiyoruz. İşte 5. 6. viteste. Yani bir anda işte 2 vites düşürüp gazı kesip bir anda yığdırma derler sanayi dilinde. Yığdırma yapma, işte kompresör bindirme, aslında bunlardan kaçınma. Yani rodajın olayı genel anlamda isterseniz scooter, isterseniz kap motor, isterseniz işte enduro motor, chopper neyse motor, racing ne olursa olsun şeyden kaçınmak. Nedir onun adı, işte motorun bu sert şeylerinden kaçındırmak. Buna mesela ikinci kişiyi binmek, yani artçıyla binmemek de dahil. Çünkü artçıyla yokuşa da çıkmayacağız o zaman. Yokuşa çıkabilirsin. Yokuş çok önemli değil ama artçı bindiği zaman motorun üzerine düşen yük, yani engine load arttığı için o da bir şey düşük yapıyor. devirde kullanmak zor tabii. olur. Dolayısıyla da hani rodaj dediğimiz şey aslında motorda işte en başta dediğim bütün çalışan parçaların, hareketli parçaların birbirine alışma sürecinde bizim de zorlamadan, yüklenmeden şey yapmak. Ha, kötü yapılmış bir rodaj çabuk mu belli eder? Hayır. Yani uzun vadeli işte 100.000 kilometrede falan bakımlar daha erken gerekir. Tabii yani 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 işte motor hacmine ve kullanım şeyine göre değişir bu. Neyi değiştirir? Yani siz rodaj kurallarına uymadınız diyelim. Yani işte 6.000 devir limitiniz vardı. Siz işte dinlemediniz bunu. 8-10.000 çevirdiniz. Ani yığdırmalar yaptınız. Ne oldu? Bu sırada işte alışması gereken rulman yatakları ya da işte krank kol yatakları, yataklıysa ya da rulmanlıysa neyse bunlar aşınma yaptı en başta. Çünkü daha parça yeni. Sıfır parça. Poşetinden çıkmış bir rulman yatağı var. Krank yatağı var. Kol yatağı var. Biz bunu aldık, birleştirdik krankla, sıfır motoru topladık. Bu çalışırken bunlar krank, yatak, krank kolu birbirine uyum sürecinde biz dikkat etmedik. Asıldık. Ne oldu? Fazla ısı gördü. Üzerindeki film açıldı. Yağ filmi açıldı. Ne olacak bu sefer? İlerleyen zamanlarda sıyırma riskini arttıracak. Veyahut da yatak sarma riskini arttıracak. Dolayısıyla rodaj önemli bir şey. Bir de uzun süre aynı devirde kullanmak. Tabii dalgalı devir kullanmak çok daha şey. Yani o zaten yapılan en büyük hatalardandır bizim kullanıcı arkadaşlar tarafından. Onu basitleştirerek çok olabileceği kadar basit söyleyelim. Mesela kaç dakika aynı devirde gitmesi? Yani
Onu çok dakika olarak söylemek mümkün değil. Zaten bizim yollar da çok müsait değil o iş için ama. Bir gaz bir yavaş, bir gaz bir yavaş. Mesela gaz açtık, ondan sonra 2-3 dakika gittik. Zaten illaki Türkiye yolunda bir yokuşa denk geliyoruz. Ya rampa çıkışı ya rampa inişe denk geldiğimiz için. İnişte yavaşça gaz keselim, motor kendisi aksın. Çıkışta zaten otomatikman devir düşecek. Ama mesela şu yanlışı yapan çok arkadaş var. Mesela diyoruz ki 500-750 kilometre arasında rodaj bakımının yapılması lazım. Yani 750'de olmayacak diyoruz. İşte 650 kilometre servise gelin diyoruz. Arkadaş çıkıyor abi motorla çevre yoluna, Ankara çevre yoluna. Yapıp geliyor. 6. vitesi atıyor. Fıldır dönüyor 3-5 tur. Artık kaç tursa, kaç kilometreyse 3 gün sonra geliyor. Ben 650 kilometreyi yaptım diye. Bitti mi anlatacaklar? Nerede kaldın var ya telefon gibi. Motor, hazırlık, yani devirin uzun süre sabit, sürekli işte aynı bu, devirde gidilmemesi. Aynen gitmemekte fayda var. Yani en güzel rodaj şehir içinde yapılan rodaj. Dur kalk bütün vitesleri kullanarak yapılan rodaj. Geçen gün mağazada biz bunu teslim alırken tecrübeli biri söyledi bize. Ben size bir çevre yolunda güzergah söyleyeyim. 200 kilometre yapın, 4 kere de bitirin rodajı dedi. İşte bu iyi bir rodaj değil. Çok süper bir 6. vites rodajı olur o. Çünkü freni, sinyali, motosikletin her şeyini kullanmayacak. Sadece engine kısmı çalışıp gelecek. Aynen öyle. Yani dolayısıyla da işte en güzel rodaj şehir içerisinde dur kalk bütün viteslerin kullanıldığı rodaj en güzel rodajımız. Rodaj şehirde yapılır, trafikte. En güzeli imkanlar dahilinde. Yoksa kalkıp dediğim işte çevre yolu ya da uzun yolda yapılan rodaj çok başarılı bir rodaj. Acele etmemek lazım yani her şeyde olduğu gibi. Aynen öyle. Videoyu uzun izleyen biri rodajın neden yapıldığı, mantığını kavradıktan sonra zaten rodajla ilgili soru sormaya gerek kalmadan ne yapması gerektiğini bileceği şekilde anlattınız. Ama son olarak özetlemek için çalıştırma, kontağı çevirip marşa basmadan itibaren listeleyecek olursak birkaç maddede rodaj için kısa neler Şimdi söylersin? şöyle çalıştırma konusunda aslında sadece rodajı değil her zaman yapmamız gereken bir şey var ama tabii rodajı daha özendiğimiz için o dönem. Bir kere yaz kış fark etmez. Rodajda olsun olmasın. Motoru çalıştırıyoruz. Bir kere çalıştırdıktan sonra motor ısınmayı bırakalım bir kenara, yağlamayı tamamlayacak. Yani siz akşamleyin motoru kilitlediniz, sabahleyin motorun başına geldiğiniz zaman motorun üzerindeki hemen hemen bütün yağ aşağı kartere süzülmüş vaziyette. Sadece belli yağ yatakları var, yağ hazneleri var. Oralarda cold start için, soğuk çalıştırma için yağ bekliyor. Onlar süzülmez aşağı. Ama geri kalan bütün yağ aşağı süzülmüş vaziyette. Şimdi yataktan kalkıp koşmaya başlayamazsın. Önce bir kalkacaksın, Esneme, gerileceksin, esneyeceksin, ısınacaksın. Aynı şey motosiklet için Sen geçerli. kalktıysan sigara içeceksin. Aynen öyle. Velhasıl motosiklet de daha gözünü açar açmaz çalışıp yürümeye hazır değil. Ondan sonra kendisinin adapte olması lazım, ısınması lazım, yağlamanın tamamlaması lazım. O bir kere en başında motoru çalıştırdık. Minimum 30 saniye 1 dakika arasında motorun rölantide olduğu yerde çalışacak bir kere. Gaz pedalına dokunmayacağız. Hiçbir şey yapmayacağız. Bir kere enjeksiyonlu motor ne olursa olsun kesinlikle gaz vererek çalıştırılmayacak. Sadece marşa basacağız. Çalışmadı mı? Çalışmayabilir. Bazı modellerde başımıza geliyor. Akü voltajını beğenmiyor. Beyin marşı erken kesiyor. Bir şey fark etmez. Kesinlikle gaz vermeden kontağı açtık. Kill switch açık ve sadece marşa basıyoruz. Motor çalıştı. Yani hava yazsa 30 saniye 1 dakika arası bir süre yağlamanın başlaması ve motorun yavaştan ısınmaya başlaması için iyi bir süre. Ama hava serinledikçe, hava sıcaklığı, dış hava sıcaklığı düştükçe bu süreyi de birazcık uzatmak lazım. 1 dakika değil 2 dakika. Bunun için en güzel tavsiyem de benim şudur. Motorun başına geldiniz. Kask, eldiven, mont, dizlik ne giyiyorsanız önce motorun marşına basın. Motoru durduğu yerde rölantide çalışırken sen de bu sırada işte kaskını tak, eldiveni giy, fermuarını kapat, dizliklerini tak, ayakkabını bağla, ne yapıyorsan yap. Hiç bunları hazırlıksız mısın? Çapura biniyorsun, çeyrek kask mı kullanıyorsun? Bir tane sigara iç. En azından. Müthiş bir tavsiye oldu sigaraya. Dolayısıyla da bu süre motorun ön ısınması şeyi için iyidir. Çoğu otomobil üreticisi de ve motosiklet üreticisinin de kitaplarını biz okumayı sevmiyoruz Türk milleti olarak. Aslında kitapları okusak çok güzel şeyler yazıyor. Şöyle söyleyeyim, Fiat grubunun ürettiği Multijet motorların kullanım kılavuzunda der ki hararet ibresi kalkmadan motoru zorlamayın. Yani su optimum sıcaklığa gelmeye başlamadan önce sen basma demek bu. Aynı şey bizim motorlarımızda geçerli. Ondan sonra motor tabii ki de 1-2 dakikada optimum sıcaklığa gelmiyor. Evet bir miktar ısınmış oluyor ve yağlama tamamlamış oluyor. Yola çıktığımız zaman da motor optimum sıcaklığa gelene kadar
yüklenmemek gerekiyor. Yani ne demek bu? Motoru çalıştırdık, 2 dakika geçti, taktım kaskımı, eldiveni, bindim üstüne, dı 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 diye kesiciyle gitmeyeceksin abi. 3 3. yok mu 3? Yani İlk 3 yok motosikleti- zaten yani. Aydınlandım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Başka varsa şeyiniz seve seve. Direkt öyle mi tutmalıyım yoksa parmağımla Şimdi vitese basmaktan bir şey olur değil mi? Frene şöyle parmak ucuyla bile dokunsa ondan sonra yani ya geriye alacak şu şekilde ondan sonra ya da yavaş. Yani hangisini alacak? Bir